Herkese merhaba. Bugün Çağla ile beraberiz. Çağla ADR İstanbul'da ekipte bizimle beraber çalışan çok değerli çalışanlardan biri. Aynı zamanda da benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Çağlacığım hoş geldin. Hoş bulduk Ayhancığım, teşekkür ederim. Ee, Marmara Üniversitesi'nde Fransızca ne okumuştun sen? Kamu yönetimi. Fransızca kamu yönetimi okumuştun. Hem Fransızca hem İngilizce biliyorsun. Evet. Ve aynı zamanda da aslında tercüme de yapıyorsun. Evet. Fransızcadan İngilizce, İngilizceden Fransızca, Evet. Türkçe'ye değil mi? Evet. Bu iki dilleri de. Ee, Çeviri yaparken o ülkenin kültürüne dikkat ediyor musun? O dile. Yani bu çevirmenler arasında böyle bir şey var mı mesela? Fransızdan Türkçe'ye çevirirken şuna dikkat ediyorum ama İngilizceden Türkçe'ye çevirirken şuna daha çok dikkat ediyorum dediğim bir şeyler oluyor mu böyle? Tabii ki oluyor çünkü yani bir dili oluşturan şey ülkenin aynı zamanda kültürü. Hı hı. Bizim elimizde çok farklı alanlarda şeyler de geliyor, tercümeler de geliyor. Mesela yemekle ilgili bir menü tercümesi de olabiliyor. Mesela tıbbi bir şey olabiliyor, hukuki bir şey olabiliyor. Hepsinin kendine özel terminolojisi ve bunları çevirirken yararlanmamız gereken şeyler oluyor. İngilizcenin kendi içinde bile Amerikan İngilizcesi, İngiliz İngilizcesi fark ediyor. Aynı zamanda çeviriyi yaptığımız kişilerin de istediği şeyler oluyor. Farklı bakış açıları oluyor. Mesela hukuk çevirilerinde daha genç hukukçularımız daha modern bir dil tercih ederken mesela daha eski hukukçularımız daha ağır dili, o eski dili istiyorlar. Bu gördüğümüz noterdeki vekaletnamelerde falan. O kişiye göre de değişiyor ama tabii ki kültür çok etkiliyor. Uluslararası müzakerelerde bulunurken hem bunu eğitimlerde de anlatıyorum hem de uluslararası müzakere yaparken de konuşuyorum. Aslında o ülkenin kültürüne çok ciddi şekilde bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen sen çeviri yaparken dikkat ettiğimiz gibi. ADR İstanbul'la nasıl tanıştın? Nasıl bir macera oldu senin için? Şöyle senin aracılığınla tanıştım. Beni Ferda Hanım'la tanıştırdın. Konuştuk. Ve ben ilk buluşmamızda Ferda Hanım bana arabuluculuğu anlattı ya da alternatif uyuşmazlık çözümlerinden bahsetti. Nasıl buldun? O kadar çok işime yaradığını düşünüyorum ki şu an. Ben Ferda Hanım'ı ilerledikçe mesela şiddetsiz iletişim konusunda beraber çalıştık. Bu uyuşmazlık çözümleriyle ilgili ülkelerin neler yaptığı ile ilgili çalıştık beraber. Bunları öğrendikçe aslında hayatımızda ne kadar uygulanabilir olduğunu gördüm. Yani müzakere o kadar çok yapıyormuşuz ki hayatımızda ve biz bunu fark etmiyormuşuz ki senin uzmanlık alanın, senden de bu konuda eğitim aldım. Yani ben şu an bütün iletişimlerimde hani özel hayatımda da işle ilgili konularda benimle çalışan, tercüme yaptığım insanlarla bunu kullanmaya başladım ve bunun çok fazla yararını görüyorum. Artık daha az mesela daha az stres oluyor insan. Stresi azaltan bir şey. Daha olumlu konuşuyoruz. Daha rahat sonuç alıyoruz. Hani karşıdaki kişiye kendini doğru anlatabiliyorsun. O yüzden bence çok kolaylaştıran bir şey hayatı. Ki bu hani sadece özel hayatta değil normal iş hayatında da çok önemli bence. Kendini doğru anlatabilmek, karşı tarafın ne istediğini anlayabilmek. Bunun için de bunu kullanıyoruz. Yaşıtların nasıl sence? Çatışma çözümü konusunda. Şöyle biz artık her şeye çok rahat ulaşıyoruz. İnternete erişimimiz ki eskiden mesela bilgisayar evde bir tane olurdu vesaire. Hani ulaşmak, interneti kullanmak çok daha zordu. Şimdi aklımıza takılan bir şey mesela bir film izlerken bile hemen durdurup çıkarıp bakabiliyoruz bu neymiş diye. Bizim için o yüzden hız çok önemli. Yemek siparişi verdiğimizde veya kargo siparişi verdiğimizde hepimiz bekliyoruz ve hani ne kadar çabuk olursa hızlanan hayat o kadar çabuk geri dönebileceğimiz için hız çok önemli ve bu alternatif uyuşmazlık çözümünün bize sunduğu bence en önemli şey hız. Bu hızla beraber çok çabuk çözüme ulaşabiliyoruz ve bizim istediğimiz şey zaten sonuca ulaşmak. Aynı zamanda bürokratik süreçler bizim hepimiz için çok daha karmaşık ve daha geçilmesi gereken şeyler zor geliyor. Hani böyle bir şey uygulayıp oturup bir arabulucu yardımıyla ya da değerlendirme yapıldığında bizim elimize geçecek şeyler, somut sonuçları daha çok önemsediğimizi düşünüyorum. Arabuluculuk da aslında böyle bir şey anlattığın gibi. Yani yıllarca süren mahkeme süreçleri yerine bizim kontrolümüzü bizim elimizde tuttuğumuz daha hızlı çözüme ulaşabileceğimiz bir süreç. Yani ben yeni neslin alternatif uyuşmazlık çözümlerine daha yatkın olabileceğini düşünüyorum. Evet. Eski nesil belki bu kadar çok şahit olmadı alternatif uyuşmazlık çözümlerine. Bununla beraber yeni nesil aslında farklı çözüm yöntemleriyle karşılaştı. Sen ne dersin bu konuda? Evet yani ben şey diye düşünüyorum. İnsanların belli
inanışları var. Baby boomers dediğin daha eski insanların. Mesela benim anneanneme anlattığım bir şey ya da ona kabul ettirmeye çalıştığım bir şey kız kardeşime çok daha rahat kabul ettirebiliyorum. Çünkü dünya değişiyor ve biz bunu çok yakından takip edebiliyoruz. İnternetten farklı diller biliyoruz, ulaşabiliyoruz, araştırabiliyoruz. Mesela gençler olarak başka ülkedeki gençler neler yapabiliyor, nelere sahip, hangi imkanlara sahip bunu görebiliyoruz. Kendimizi karşılaştırabiliyoruz dünya düzeniyle. Farklı ırkları, dinleri, cinsel yönelimleri kabul etmemiz çok daha kolay oluyor. Dünya artık öyle bir düzene gidiyor ve bu alternatif uyuşmazlık çözümlerinin böyle bir dünyada çok işe yarayacağına inanıyorum. Çünkü çatışmayı barışçıl bir yöntemle çözüyoruz. Kesinlikle. Bu arada bizim 84 saatlik arabuluculuk eğitiminde Adalet Bakanlığı'na kayıtlı bir eğitmen olarak orada görev yapıyorum. Anlatmaktan ki en çok keyif aldığım konulardan biri toplumsal cinsiyet eşitliği. Yani hem dili, dini, ırkı ne olursa olsun hem de cinsel yönelimi, cinsel tercihi, düşünceleri ne olursa olsun herkese olduğu gibi davranmak aslında, olduğu gibi kabul etmek. Yani hoşgörü kavramı biraz içi boşaltıldı birazcık. Yani şu açıdan söylüyorum. Hani ben sana hoşgörü gösterdiğimde hani ben üstte oluyormuşum gibi oluyor. Ya da karşı taraftan hoşgörü bekliyormuşum gibi oluyor. Bekliyormuşum gibi Karşılıklı. Oysa ki biz birbirimizi olduğu gibi kabul edebilsek ama olduğu gibi gerçekten seni sen beni ben olduğum için kabul edebilsek her şey bununla başlayacak ve yani çözüm süreci bununla devam Evet. edecek aslında. Kesinlikle. Bir yarım yıl oldu galiba beraber ADL İstanbul'da çalışmamız Çağla. Evet, neredeyse. Ve bu 6 ay içerisinde de birçok toplantıya katıldın, eğitime katıldın. Evet. Şöyle yani öğrendiklerini düşündüğünde hayatına yeni kattı neler var senin Çağla? Yani neler öğrendin? Birçok eğitime katıldın sen benim Evet. özellikle. Birçok toplantımızı da gördün çünkü. Evet, evet. Çok fazla şey öğrendim. Sadece alternatif uyuşmazlık çözümleriyle ilgili de değil, iş hayatıyla ilgili yeni şeyler öğrendim. Çok değişik bir ekibimiz var. Farklı sektörlerden çok üst düzey insanlar var. Çok önemli şeyler bilen insanlar var. Hepsiyle bilgi paylaşımım oluyor. Bir problemim olduğunda hepsinden destek görebiliyorum. Konuşup anlatabiliyorum. Çok gerçekten ekibimiz hani bu gerçekten uyguladığımız alternatif uyuşmazlık çözümünü içselleştirmiş ve iletişimini de bu şekilde kuran insanlar. Kesinlikle her zaman herkese ulaşılabiliyor. Bu insanlar konuşurken şiddetsiz bir dil kullanıyor ve hani kendimi rahat bu ekibin bir parçası olarak hissediyorum. Çok fazla dediğim gibi farklı alanlarda çok fazla şey öğreniyorum. Hani oturup sohbet ettiğimde siyasetle ilgili Merve Hanım'la mesela siyasetle ilgili konuşabiliyorum. Elif Hanım'la eğitim üzerine konuşabiliyorum ve bana çok şey kattığını düşünüyorum. Ki bizimle çalışacak herkese de aynı şekilde çok şey katacağına inanıyorum farklı sektörlerdeki kişilerin. Harikasın Çağla. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Seninle beraber ederim. çalışmak ve bu sohbeti yapıyor olmak çok büyük bir keyif benim Ben için. çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek Sevgiler. üzere.